Şimdi de B grubunu inceleyeceğiz. Çok az kaldı artık 11 Haziran'a. Çok heyecanlıyız. Bir ay boyunca bir futbol şöleni seyredeceğiz. Şimdi de sizlere B grubunu tanıtmaya başlayayım. Öncelikle ev sahibi Kanada ile başlayalım. Ev sahibi Kanada e, geçen turnuvada 2022 Dünya Kupası'nda katılmış. Yıllar sonra katılmış bir ülke. Bu yılda ev sahiplerinden biri olduğu için katılıyorlar. Kanada geçen turnuvayı 0 puanla bitirmişti ki çok büyük umutlarla geldi. Yine Jonathan David, Kyle Larin, Alphonso Davies, Buchanan gibi oyuncularla geldiler. Ki Belçika'ya 1-0 kaybetmişlerdi ilk maçta ki Alphonso Davies penaltı kaçırmıştı. Ee, Dediğim gibi bu sene çok daha iyi bir teknik direktörle Jesse March gibi bence iyi bir teknik direktörle katılıyorlar. Bir de daha iyi oyuncularla giriyorlar. Yine dikkat çeken oyunculardan biri de bu sene Minnesota United'dan Villarreal'e transfer olan Olavasegi. Dikkat çeken oyunculardan birisi. Bu sene Villarreal'de 7 gol 2 asist yapmış. Daha çok ikinci yarıda forma şansı bulan Miko Tatsen'in yerine forma şansı bulan bir oyuncuydu. Ama çok genç, dinamik bir oyuncu. Aslında fırsatları gayet iyi. Onu da söyleyeyim. Olavasegi var, Jonathan David var. Bir dönem Beşiktaş'ta forma bulmuş Kyle Larin var. Bir de Union Saint-Gilloise forması giyen Promise David de çok etkili oyuncularından birisi. Orta sahada yine Sassuolo ve Rennes formaları giyen İsmail Kone var. Sağ kanatta da Olavasegi'nin Villarreal'den takım arkadaşı Buchanan dikkat çeken oyuncularından birisi. Kanada'nın daha etkili olacağını düşünüyorum. Çünkü bence çok daha zor bir gruptu. Grupta Belçika vardı. Dünya Kupası'nın dördüncü bitirmiş bir pas vardı. O yüzden bence daha dengeli bir grup Kanada için. Şimdi de Katar'a geçelim. Katar bir önceki Dünya Kupası'nın ev sahibi. Yine çok etkili olamayan bir takımdı. Katar. En dikkat çeken oyuncuları da en son Asya Kupası'nı kazandıklarında en dikkat çekici performans veren Akram Afif dikkat çekiyor diyebiliriz. Yine Almurez Ali de çok etkili bir oyuncu. Teknik direktörlerini Julen Lopetegui yapıyor. Katar'ın ben özellikle ikinci veyahut da üçüncüyü çok beğenecek bir takım olduğunu düşünüyorum. Belki Bosna Hersek'ten ya da Kanada'dan alacağı bir puan belki de ikinci sıradaki takım çok etkileyecektir. Bir önceki Dünya Kupası'nda e, sadece Senegal'e gol atmışlardı. Golü de Muntari atmıştı. Muhammed Muntari şu an Al Harafa forması giyiyor. 32 yaşındaki futbolcu. Katar'ın ben aslında sonuncu olacağını düşünüyorum. Ama dediğim gibi Kanada veyahut da Bosna Hersek'ten puan almayı becerirlerse bence onlar için iyi bir başarı da olur. Hem de ikinci sıradaki takımda bence belirlerler diye düşünüyorum. Gelelim Bosna Hersek'e. Bosna Hersek buraya mucizelerle geldi. Playoff elemelerinde önce Galler'i ardından da İtalya'yı penaltılarda eleyerek geldiler. İki, iki maçta da kaptan Dzeko çok büyük bir e, özveri koydu. Birkaç gün önce e, Edin Dzeko gibi tecrübeli oyuncuların yanı sıra
Bayraktarevic, Alaybegovic gibi genç oyuncuları da var. Yine bir ara Fenerbahçe'nin ismi geçen Samet Bazdar da dikkat çekiyor. Normalde Sırp asıllı ama Novi Pazar doğumlu ama Bosna Hersek milli takımını seçti genç oyuncu. Yine Demirovic Stuttgart'ta dikkat çeken oyunculardan birisi. Ben Kanada ile Bosna Hersek arasında çok büyük bir ikincilik savaşı olacağını düşünüyorum. Ve tecrübe farkı ve kadro farkıyla da Bosna Hersek'i bir adım önde görüyorum. Gerçekten de çok dikkat çekici oyuncu. Kalede Vasili var. Savunmada Didevic. Benfica forması. Yani yine sol bekte Kolasinac var. Ülkemizde de forma giyen Nihat Mujakic var. Orta sahada bir dönem Roma forması giyen Benjamin Tajrovic var. Beşiktaş'ta da forma şansı bulmuş Hadžamatovic var. Santrafor'da da Dzeko ve Demirovic ve kanatlarda da iki genç ama çok yetenekli oyuncu Bayraktarevic ve Alay var. Bosna Hersek'i de dikkatli seyredeceğiz diyelim. Son takımımız İsviçre'ye geldik. İsviçre bence en büyük favori bu grupta. Ki ben bu grubu sürprize edip bu gruptan lider çıkacağını düşünüyorum. Şimdi İsviçre'nin maç takvimine baktığım zaman Katar maçıyla başlayacaklar. Katar maçında yükseli bir galibiyetle bence bu grubun favorisi benim diyerek başlayacaklardır. Ben 7 ya da 9 puan bekliyorum. Belki bu gruptan çıkmayı garantilerlerse Kanada maçına son maça rotasyona da çıkabilirler ama ben bu grubu çok rahat geçeceğini düşünüyorum İsviçre'yi ve bir anda bir bakıyormuşuz İsviçre çıkamıyormuş. Çok gülerim bu arada İsviçre çıkamazsa ki bence bu gruptan lider çıkacaklar. İtalya gelseydi bence çok büyük bir yarış olurdu. İtalya ve İsviçre arasında ama biraz daha rahatlar bu konuda. En dikkat çeken oyuncularına gelelim mevki. Kalede Gregor Kobel var. Bence forma onun garanti. Manchester City'den Inter'e kiralanmış. Ki Inter'in de bonservisini alacağını düşünüyorum Akanji'nin. Akanji'nin de forması. Garanti sol bekte Real Betis forması giyen Ricardo Rodriguez var. Orta sahada yine Deniz Zakaria, Cibril Sov gibi oyuncular vardı ve en dikkat çeken oyuncu orada Granit Xhaka. Yine benim çok beğendiğim Manzambi var. Ee, Manzambi de bence çok iyi çıkış yaptı. Ki çarşamba günkü Freiburg Aston Villa maçında da çok iyi oynadı. Ki Freiburg'un belki de tek etkili oyuncusuydu. Forvet'te de yine çok gol kaçırmasıyla gündeme gelen Bril Embolo var. Bence kadro bakımından 3 takım böyle çok daha iyi bir kadrosu var İsviçre'nin. Son olarak da grup tahminimi yapayım. İsviçre'nin birinci, Bosna Hersek'in ikinci çıkacağını düşünüyorum. Kanada'nın üçüncü çıkacağını, Katar'ın da 0 puan alarak sonuncu olacağını düşünüyorum. Kanada'da en iyi üçüncüye girmek için bence Katar'ı farklı yenmesi lazım. Şöyle söyleyeyim. E, Kanada Katar'ı yenip Bosna Hersek'ten bir puan almayı becerirse hani çok rahat bir şekilde en iyi üçüncü olarak çıkacağını düşünüyorum. Kanada'nın ki bu yıl turnuvadaki en büyük şansı grupta Katar'ın olması. Çünkü Kanada büyük ihtimalle en kötü ihtimalle üçüncü olarak en iyi 3 olmaya da çalışarak gruptan çıkabilir diye düşünüyorum. Bir sonraki videoda C grubunu değerlendireceğiz. Bir sonraki grupta görüşmek üzere.